Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video yazılım ve veri tabanı sektörüyle alakalı olacak. Ara ara artık mesleğimle alakalı videolar çekmeyi düşünüyorum ve bu videoda bir NoSQL veri tabanı çözümü olan Couchbase'i konuşacağız. Teşekkürler karım. Yaklaşık 12 yıldır teknoloji sektöründe çalışıyorum. Son 5 yıldır da Trendyol'da veri tabanı ekibindeyim arkadaşlar. Bu videoda biraz önce söylediğim gibi Couchbase konusundaki deneyimlerimi ve fikirlerimi aktarmak istiyorum size. Hatta bir sonraki teknik video ne olsun yorumlarda birlikte karar verebiliriz. Kariyerimle alakalı daha fazla bilgiye ekip arkadaşım Ahmet Burak Çakıcı ile yaptığımız soru cevap videosundan izleyebilirsiniz. Onun da linkini açıklamalara koydum. O da bizimle birlikte Trendyol'da çalışan yazılımcı arkadaşlarımızdan bir tanesi. Arkadaşlar bilinen iki çeşit veri tabanı türü var. Biri RDBMS, diğeri ise NoSQL. RDBMS Relational Database Management System yani ilişkisel veri tabanı sistemleri diye geçiyor. NoSQL ise Not Only SQL veya NoSQL'in kısaltması olarak kullanılıyor. Couchbase'i diğer database sistemlerinden ayıran birkaç özellikten bahsetmek istiyorum. Couchbase Memory First bir mimariye sahip. Memory First mimarisi sayesinde performansı gerçekten çok iyi. Özellikle disk based çalışan database sistemlerine göre response time'ı yani cevap verme süresi çok daha küçük ve hızlı olduğunu söyleyebilirim. Bunun demolarını belki bir sonraki videoda Couchbase videosunda yapabiliriz arkadaşlar. Şu an ekranda da görüyorsunuz Couchbase default olarak asenkron bir mimari ile çalışır. İşlemler ilk önce memory buffer'da yapılır ve memory buffer'da yapıldığı an client'a commit yollanır ve diğer tüm işlemler asenkron olarak internal seviyede yapılır. Bu sayede Couchbase'in okuma ve yazma hızının gerçekten çok iyi olduğunu söyleyebilirim. User friendly bir web konsoluna sahip hem yönetim için hem de uygulama geliştirmek için bu web konsolunu tam anlamıyla kullanabiliyoruz. Aynı zamanda web konsolunda yapabildiğimiz her şeyi komut satırıyla, CLI'ler yardımıyla da yapabiliyoruz. Bir diğer özellik ise XDCR yani Cross Data Center Replication servisi. Bu servis sayesinde iki farklı Couchbase cluster'ında İstersek tek yönlü, istersek çift yönlü dataları birbirine sync edebiliyoruz ve hem yazma hem de okuma işlemleri için kullanabiliyoruz. Bu gerçekten database dünyası için çok önemli bir özellik. Bu özelliği hem yedeklilik için kullanıyoruz hem bağımsız lokasyonlardaki dataları birbirine eşitlemek için kullanıyoruz. Hem de farklı lokasyonlarda hem yazma hem okuma yapabilmek için kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ve bence favori özelliklerinden bir tanesi Nickel Query servisi. Biraz önce bahsetmiştim RDBMS adminler SQL diline hakimdir. Yazılımcılar da keza SQL diline hakimdir ki SQL çok eski ve ilkel bir dildi. Fakat genelde NoSQL veri tabanı sistemlerinde kendine özgü bir dil oluyor ve bu dili öğrenmek çoğu zaman karmaşık ve zor oluyor. Ki ekranda şu an görüyorsunuz MongoDB'nin query diliyle Couchbase'in query dilini görüyorsunuz. Couchbase bizim bildiğimiz klasik SQL diliyle yazılmış. Mongo'da aynı sorguyu çok daha uzun bir şekilde yazmak zorunda kaldığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Query servisi gerçekten hem developerlar için hem de diğer admin arkadaşlar için nimet değerinde. Query servisini biz gerçekten çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Doğru kullanıldığında, doğru sizing yapıldığında query servisiyle birlikte yazılım çok daha esnek ve hızlı çalışabilir durumda oluyor. Şimdi birazcık daha detaya inmek istiyorum. Öncelikle Couchbase'deki bazı tanımlardan bahsetmek istiyorum. İlişkisel veri tabanlı sistemleri ile Couchbase'deki objelerin kıyaslamasını bir göstermek istiyorum size, söylemek istiyorum. İlişkisel veri tabanında server dediğimiz obje Couchbase'de cluster olarak geçiyor. Cluster tek nodda olabilir, birden fazla noddan da ulaşabilir. Fakat burada tek bir standalone instance durumu yok. RDBMS'te database dediğimiz obje burada bucket olarak geçiyor. Şema Couchbase'de scope olarak geçiyor. Tableau collection olarak geçiyor. Row yani datanın kendisi Couchbase'de ve diğer tüm NoSQL veri tabanı sistemlerinde doküman olarak geçiyor. Couchbase datayı shard edip tutar. Yani datayı parçalar. CRC32 hash algoritmasına göre datayı parçalar ve vbucket ismi verilen kümelerde datayı saklar. Vbucket'lar maksimum 24 tane olabilir ve bu vbucket'ları cluster'daki nodlar içinde dağıtıp tutar. Nickel servisinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Nickel bizim klasik SQL dilini Couchbase üstünde kullanabildiğimiz, datayı manipüle ettiğimiz veya yazdığımız query servisi olarak geçiyor. Query'lerin daha hızlı çalışması için de aynı zamanda indeks servisi var. İndeks servisine istediğimiz indeksleri atıp yani RDBMS'teki B-tier indeksleri düşünün arkadaşlar. Oradaki indeksler gibi burada da indeks kullanabildiğimiz için istediğimiz sorgularda istediğimiz performansı alabiliyoruz. DBA'ler için backup ve restore gerçekten olmazsa olmaz bir özelliktir. Couchbase'de özellikle 7.0 ile birlikte backup servisi internal olarak geliyor ve ister arayüz üstünden, ister CLI, ister de API üstünden backup ve restore'u kolayca yapabiliyoruz. Bir diğer önemli özellik ise direkt ürünle alakalı olmasa da
bence hepimiz için önemli. Çok iyi bir doküman wiki sitesi var Couchbase'in. Couchbase'de her modülün açıklamasını örnekleriyle birlikte bu doc sayfasından bulabiliyoruz. Bunu da açıklamalar kısmına ekliyorum. Couchbase bir NoSQL veri tabanı çözümü olmasına rağmen ACID transaction'ları destekliyor. Bu sayede bankadaki para transferi gibi işlemleri transaction scope içinde çalıştırabiliyoruz. Örneğin bir EFT yapılacak diyelim. EFT'de işlem eğer hata alırsa tüm işlemlerin geriye alınması gerekir ki bunun için genelde RDBMS sistemler kullanılır. Fakat Couchbase'de de buna benzer bir transaction kullanarak işlemin hata alması durumunda tüm yapılan işlemlerin rollback edilmesini sağlayabiliriz. Couchbase aynı zamanda multi-location yani masterless olarak çalıştığı için tüm ortamlardan, tüm fiziksel lokasyonlardan yazma ve okuma yapabilecek durumda çalışabilir. Couchbase'in aynı zamanda server grup mimarisiyle birden fazla fiziksel ortamda Couchbase'i yedekli olarak çalıştırabilir ve bir ortamı tamamen kaybetsek bile diğer ortamdan tüm datanızı aynı şekilde kullanmaya devam edebilir ve müşterilerinize kesintisiz bir hizmet vermiş olabilirsiniz. XDCR özelliğinden biraz önce de bahsetmiştim. Benim için ayırıcı özelliklerinden bir tanesiydi. XDCR ile birlikte İsterseniz başka bir lokasyona datanızı yedekleyebilir, isterseniz raporlama ortamını production ortamdan ayırmak için kullanabilirsiniz. Ya da tamamen iki farklı ortamda hem yazma hem okuma yapabilmek için kullanabilirsiniz. Bir diğer vurgulamak istediğim özellik ise Couchbase'in API desteği. Tüm bu API'ler sayesinde ki bunda doküman sitesinden hepsini tek tek görebilir ve inceleyebilirsiniz. Bu API'ler sayesinde Couchbase'de istediğiniz her işlemi yapabilirsiniz. Aynı zamanda CLI'de kullanabilirsiniz ve yazılımcı arkadaşlar ilgili programlama dilinin SDK ile birlikte yani kütüphanesiyle birlikte direkt Couchbase class'larına connection açıp uygulamalarını geliştirebilirler. Couchbase ile alakalı kendi deneyimlerimden çıkan birkaç tane de noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Couchbase dediğim gibi datayı shardlarda yani parçalı olarak tutar ve bu datayı nodlara dağıtır. Aynı zamanda herhangi bir nodun down olması durumunda data kaybı olmaması için shard edilmiş datayı bir diğer başka nodda replika olarak saklar. Buradaki replika ayarı, bucket'ın replika ayarı çok önemli. Siz de zaten arayüzde gezdiğiniz zaman göreceksiniz. Replika count'unu yani replika sayısını değiştirebiliyoruz. Cluster'daki node sayınıza göre bunun sayısını arttırmanız önemli. Default olarak sanırım 1 geliyor. Fakat biz genelde 2 veya çok kritik bir database sistemi ise 3'e kadar çıkartabiliyoruz. Bu şu demek oluyor. Eğer 2 seçili ise aktif olan bir orijinal data nodumuz var ve ekstradan 2 tane de farklı nodda aynı data setini pasif olarak tutuyor anlamına geliyor. Eğer bu nodu kaybedersek bir başka nod devreye girecek. Eğer o nodu da kaybedersek bir sonraki data nodu devreye girmiş olacak. Buradaki bu ayar çok önemli. Özellikle kritik sistemlerinizde replika count'unu arttırmayı ve enable ettiğinize emin olmayı unutmayın. Couchbase Memory First bir mimariye sahip olduğunu söylemiştik. Memory First bir mimaride çalışan database sistemi neredeyse tüm datanın memory'de olması gerekir ya da önerilir olarak söyleyebiliriz. Eğer data memory'de değilse diskten datayı memory'e çıkartıp oradan client'a vermesi gerekir. Bu yüzden Couchbase'de resident oranı gerçekten çok önemlidir. Biz bunu %100'de tutmaya çalışıyoruz. En azından %100'e yakın olmasını istiyoruz. Eğer bu değer düşük olursa bir yazma isteği veya okuma isteği geldiğinde database engine ilk önce datayı diskten okuyacak ve sonrasında memory'e çıkarttıktan sonra client'e vermiş olacak. Bu da latency demek. O yüzden bu değerin %100 veya %100'e yakın olmasına gayret gösterin arkadaşlar. Bir diğer konu ise aslında bu tüm database sistemleri için geçerli fakat Couchbase'de bu daha da önemli. Couchbase'de hem data servisi hem de query servisinden bahsetmiştik. Data servisi bizim NoSQL datamızı yani JSON datamızın kendisini tutan servis. Query servisi ise query engine olarak çalışıyor. Data servisinden datayı key value olarak yani klasik NoSQL bir connection kurarak alıp verebiliyoruz. Oradaki çalışma mantığı tamamen diğer NoSQL veri tabanı çözümleriyle aynı ve çok hızlı. Verdiğimiz key'e göre value'yu yani datayı çekebiliyoruz veya yazabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Fakat query servisinde farklı bir query engine çalıştığı için komplekslik yaratabiliyor. Bu yüzden query servisini daha çok ID'leri yani key'leri çekmek için kullanmanızı önereceğim. Bu benim kendi şahsi bir deneyimim. Bir diğer konu ise database'de, Couchbase'de paging konusu. Bunu yazılımcı arkadaşlarla da biz çok çalışıyoruz. Paging aslında tüm database sistemlerinde kullandığımız bir yöntem. Genelde paging için offset dediğimiz statement'ı kullanıyoruz. Query servisi için geçerli bu. Fakat offset statement'ı özellikle büyük data setlerinde ve ileriki page'lerde hiç performansla çalışmıyor. Bununla alakalı bir makale var. Couchbase özelinde yazılmış. Onu açıklamalar kısmına ekliyorum. Bunu lütfen okuyun. Bu makaleye göre paging'i
offset üstünden değil de gerçekten ID'ler üstünden yapabileceğiniz bir yöntem aktarılıyor. Bu sayede paging yani sayfalama yazılımlarınız çok daha hızlı çalışacaktır. Memory First'e tekrardan dönmek istiyorum. Memory First mimaride Couchbase'de default olarak diske yazılma işlemi asenkron yapılır. Bunu değiştirebiliriz. Fakat burası çok kritik. Eğer önemli bir veriniz varsa, daha doğrusu kaybetmeye toleransınızın olmadığı bir veriniz varsa, işte bu bir para transferi olabilir, bir sipariş döngüsü olabilir. Burada belki durability seçeneğini değiştirmeniz gerekebilir. Çünkü Couchbase normalde memory'e data yazıldığı an uygulamaya yani client'a commit yollar. Siz de datayı yazıldı zannedersiniz ki gerçekten de yazılmıştır. Sonrasında asenkron olarak replikasyon ve diske yazılma işlemleri başlar. Fakat o sırada elektrik kesintisi, host'un yani server'ın down olması durumunda veya servisin crash olması durumunda memory'deki diske yazılmayan data kaybedilir duruma gelir. Burası tehlikeli. Bu bir trade-off. Fakat kritikliğiniz varsa ona göre mimarinizi kurgulayabilirsiniz. Biz kaybetmeye tahammülümüzün olmadığı veriler için durability seçeneklerini sıkılaştırıyoruz. Son notum ise yazılımcılar için olacak. Yazılım geliştirici arkadaşlar connection kurarken connection kuracağı cluster'ın tüm data nodlarını, hatta tüm nodlarını SDK'ye connection bilgisi verirken yazmalılar. Tek bir tane verdiğimiz zaman da çalışabilir. Fakat verdiğimiz makine ismi eğer down olursa cluster'ı discover edemeyeceği için connection kuramayacak duruma gelecek. O yüzden Couchbase nodlarımızın tümünü SDK'de connection açtığımız connection string'e girmemiz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda Couchbase'e hem giriş yapmış olduk hem de ben kendi deneyimlerimden bazı notlar aktarmış oldum. Merak ettiğiniz farklı konular varsa lütfen yorum kısmından bana sorun veya daha fazla detaylı bilgi için aşağıya bıraktığım Couchbase linklerinden yararlanabilirsiniz. Umarım Couchbase konusunda birazcık fikir verebilmişimdir size. İsterseniz bir sonraki Couchbase videosunda daha teknik ve demo bir içerik yapabiliriz birlikte. Hatta belki de bir canlı yayın yapabiliriz. Lütfen yorum kısmında bununla alakalı ne düşündüğünüzü bana yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Filiz, sana teşekkür ederim. Couchbase konusunu dinlediğin için. Birazcık teknik konuydu. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sen nasıl buldun Couchbase'i Filiz? Ben şahsen çok beğendim. En yakın zamanda kendime temin edeceğim. Bir Couchbase DBA'yı daha edinmiş olduk arkadaşlar. Sevgili karım da artık bundan sonra Couchbase yönetecek.